Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kareli modeli yapıyoruz. Yapılışı çok kolay, tamamen 2 sıradan oluşuyor. Ben bunu runner olarak paylaştım. Siz bunu farklı projelerde kullanabilirsiniz. Eni 31 santim, boyu da 2 metre 12 santim olarak çalıştım. Püskülsüz hali. Bu ölçülerdeki bir runner'a yaklaşık 600 ile 700 metre arasında ip gitti. Uyumlu olması için bu şekilde uçlarına kare ahşap boncuk kullandım. Ölçüsü yaklaşık 16 milimetre civarında. Sırasıyla ip tanıma aşaması, runner'ın yapım aşaması ve en sonunda da püskül yapılışını sizler için sırasıyla gösterdim. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken paylaşımların altında benden bahsederseniz yapacak arkadaşları doğru yere yönlendirmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Aynı özelliklerde ipi bulabilmek için bu arkadaki metrajlarına ve özelliklerine bakmamız gerekiyor. İp alırken ipin kalınlığı 2 milimetre ama %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdelikler iplerde değişebilir. Önemli olan karışım olması. %100 koton olmaması gerekiyor bunu yaparken. Bu tarzda bir makrome ipi alırken %100 koton ya da %100 polyester ip almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu yumuşaklıkta olması için bu karışımların olması gerekiyor. Bir de metrajlarına da bakarsanız aynı kalınlığı rahatlıkla bulabilirsiniz. 250 gramda 250 metre ip var. Tığ önerisi 2 ile 4 mm arasında. Ben elime 4 mm yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanıyorum. İp alırken bu arkayı muhakkak okuyalım. Bu gramaj ve yüzdeliklere bakarsanız aynı özelliklerde ipi rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben bazı modellerde bu şekilde karışım olan makrome, bazı modellerde de koton ip kullanıyorum. Bunda koton ip de kullanabilirsiniz. Ben koton deyince bunu makrome ipiyle karıştırılıyor arkadaşlar. Makrome ipi olan karışım olacak ama koton ip dediğim zaman normal %100 koton ip. Makrome ip değil, büklümlü bir ip bu. Bu ip de Türkiye'nin ipi. Bu da %100 koton ip. Bakın kalınlıkları benziyor. Benim kullandığım ip daha büklümlü. Bunun büklümleri yok. Böyle tel tel duruyor. Ama bu da aynı görevi görüyor. Bu ipi de kullanabilirsiniz. Bu karışımı olan makrome ipi. Bakın özelliği aynı. Bu da koton ip. Kalınlığı aynı. Bu bir tık daha ince. Bu Türkiye'deki koton iple örmesi bir tık zor oluyor. Tel tel olduğu için tığ buna takılıyor. Ama yine de o görüntüyü veriyor. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki ipin de markasını, linkini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ben Amerika'da hobi mağazasından alıyorum iplerimi. Modele zincir çekerek başlayacağım. Vereceğim zincir sayısı bu 6 tane kare için. Siz bunu daha geniş yapmak istiyorsanız her kare için ekstra 9 zincir çekerek bunu daha fazla büyütebilirsiniz. Şu anda benim vereceğim 6 kare. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Bu 6 tane kare için toplamda 60 zincir çekiyorum. Bu şekilde zincir çekerek başlıyorum. Toplamda 60 zincir yapıyoruz. Zincirimizi hazırlarken arkadaşlar sizlerden ricam, bu videoları hazırlamak gerçekten hiç kolay değil. Hem maddi hem manevi olarak emek harcıyoruz. Bu videolara bir beğen ve yorum yapmadan geçmeyelim. Ben de emeklerim karşılığını alabilmem için sizlerin desteklerinize ihtiyacım var. Bir diğer ricam da bazı takipçiler yorumları okuduktan sonra izlemeyi tercih ediyor. Eğer bu video sizler için faydalıysa yorumlar kısmında belirtirseniz sizden sonra izleyecek kişilerin de izlemesine vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Sizin destekleriniz her zaman çok kıymetli. Şimdi 60 tane zincirimizi hazırlıyoruz. Şu anda toplamda 60 tane zincir çektim. Her zaman ekstra zincir çekmekte fayda var. 4 tane zincir de ekstra çektim ama taban kısmı için 60 tane zincir yeterli. Modellerde her zaman fazla zincir çekin. Modeli kurduktan sonra fazla zinciri söküyoruz. Şimdi yeni sıraya bu trabzanlı sıradan başlıyorum. Şimdi trabzan yaparak başlıyoruz ve ilk önce şu köşeyi oluşturuyoruz. Köşe için 8 zincir bırakıyorum. 9. zincirde trabzan yapmaya başlıyorum. Zincirlerin içine bu şekilde tek tek batarak yapacağız ki bu kare şekillerimiz daha iyi olsun. Bu şekilde toplamda 7 tane trabzan yan yana farklı zincirler içerisinde yapacağım. 1 2 3 4 İlk sıra çok kolay. 5
6 ve 7. Bakın yan yana farklı zincirler içerisinde toplamda 7 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekerek buradaki boşluğu yapıyoruz. 2 zincir yaptıktan sonra aşağıdan da 2 zincir atlıyoruz. 3. zincirde trabzan yapmaya başlıyoruz. Aynı buradaki gibi farklı zincirler içerisinde toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7. Şimdi buradaki gibi tekrar 2 zincir, 3. zincirde tekrar trabzan yapmaya başlıyoruz. Bir sefer daha yapalım. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. İlk sıra kolay. Farklı zincirler içerisinde 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 6 ve 7. Şimdi buradaki boşluğu yapıyoruz. 2 zincir, alt zincirden 3. zincirden tekrar trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu 7'li trabzanlardan yapalım. Toplamda 6 tane bu şekilde trabzanlar olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi toplamda 6 tane bu trabzanlı kısımlardan yaptım. Fazlalık zinciri söküyorum. Bu şekilde bakın yaptığımız yere kadar söküyoruz. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz en son. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Yeni sırayı yaparken bu şekilde zincir çekerek başlıyorum. Şimdi toplamda 17 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Şimdi 17 zincir çektim. Buradaki taban kısmını yapıyorum. Şimdi bu sırada yukarı doğru trabzanlar yapacağız. Bu zincirimizi bu trabzanın üzerinde iç sürme yaparak sabitleştireceğiz. Bu trabzanları yapabilmek için bu trabzanın tepesine kadar, bu noktaya kadar iç sürme yaparak bu noktaya gelmem lazım ki bu trabzanlarımı yapayım. Şimdi ilk aşamada bakın bu trabzanların tepesine batarak bir iç sürme yapıyorum. Zincir çekerek de direkt buraya batabilirsiniz. 2 zincir çekerek bu trabzan tepesine gelebilirsiniz. Bu şekilde iç sürme yaparak da bakın arada 2 zincir vardı. 2 zincire iç sürme yapıyorum. Trabzan tepesine geliyorum ve yeni sıraya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bu kareleri yaparken bütün karenin etrafında hepsinde 7'şer tane trabzan yapıyoruz. 7 7 7 7. Şimdi biz bu kısımdaki trabzanı yaparak şurayı yapacağız. Şimdi ilk trabzanımızı yaptık. Sıradaki zincire batarak 2. Bu yaptığımız iç sürme ilk trabzanımız sayılıyor. Şimdi 2. Sıradaki zincire batarak 3. Sıradaki zincire batarak 4. Sıradaki zincire batarak 5. Sıradaki zincire batarak 6. Sıradaki zincire batarak 7. Şu anda toplamda 7 tane trabzan yaptık. Şimdi buradaki zinciri yapacağız. Şimdi buradaki zincir içinde toplamda 11 tane zincir yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi diğer yöne dönüyoruz. Trabzanları yaparken bu yöne doğru geldik. Şimdi diğer yöne dönüyoruz. Aynı burada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bu sıradaki trabzanın tepesine batarak bir iç sürme yapıyorum. Şimdi trabzan yapabilmek için bunun tepesine kadar gelmem lazım. Yani bu noktaya kadar iç sürme yapmam lazım. Arada 2 zincir var. 2 zincirde bu şekilde iç sürme yaparak trabzanın tepesine kadar geliyorum. Ve burada trabzan yapmaya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Şimdi sırasıyla diğer trabzanları yapıyorum. Bu 1. Sıradaki zincire batıyorum. 2. Bu ikinci trabzanımız. Sıradaki zincire batıyorum. 3. Sıradaki zincire batıyorum. 4. Sıradaki zincire batıyorum.
5, sıradaki zincire batıyorum, 6, sıradaki zincire batıyorum, 7. Bu yaptığımız iç sürme ile birlikte toplamda 7 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buradaki işlemin aynısını yapıyoruz. 11 zincir, diğer yöne dönüyorum. Bakın bu trabzanların sırasındaki en sondaki trabzan tepesinde bir iç sürme yapıyorum. Trabzan yapabilmek için trabzan tepesine kadar gelmem lazım. Aradaki zincirlerin tepesinde birer tane iç sürme yapıyorum. Trabzanın tepesine geliyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Şimdi sırasıyla zincir içerisinde toplamda 7 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde bu kare dilimini de yapıyoruz. Bu şekilde diğer karelerimizi de hazırlıyoruz. Bu aynı burada yaptığımız işlemleri sıra sonuna kadar yapıyoruz. Hala aklımıza soru işareti varsa videoyu şu kısma kadar geri alarak bu kısmı tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu kareyi yaparken burada trabzanlara batıyorduk. Burada trabzan yerine zincir yaptık. Şimdi 11 zincir, bu trabzanın tepesine batıyorum. Bir iç sürme yapıyorum. Şimdi sıradaki trabzanı yapabilmek için tekrar iç sürme yapmam lazım. Bir sıra başlangıcında trabzan yerine burada zincir yaptık. Şimdi 2 zincir, buradaki ara zincir için iç sürme yapıyorum. 3. zincire de trabzan tepesine batmak için yapıyorum. Yani toplamda 3 tane iç sürme yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi yeni sıraya aynı burada yaptığımız gibi trabzan yaparak başlıyoruz. Şimdi sırasıyla bu benim ilk trabzanım. Zincirlere batarak toplamda 7 trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu karenin sadece üst sırası kaldı. Biz şimdi bu sırayı yapacağız. Hem bu kareyi bitirmiş oluyoruz hem de yeni kareye başlamış oluyoruz. İkisinin ortak noktası oluyor. Şimdi şu sırayı yaparak hem kareyi bitireceğiz hem de yeni karenin başlangıcını yapmış olacağız. Şimdi 5 zincir çekerek dönüyorum. 5 zincir. Şimdi bu ara kısımlardaki trabzanları yapmaya çalışacağız. Bu sıra şu anda çok kolay. Aynı burada yaptığımız işlemi yapacağız. İlk sırada yaptığımız gibi. Bu kareleri yaparken en son bu trabzanı battığım zincire tekrar batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Bu bir. Bakın ikisi aynı yerde. Burada en son trabzanı battığım zincir. Burada ilk trabzanım. Şimdi sırasıyla ara zincirlere birer tane trabzan yapıyorum. Toplamda 7 olacak. Şu anda 3, 4, 5. Sonuncu zincire batıyorum. 6. 7.'yi de burada trabzanın tepesine batacağız. Aynı buradaki gibi birleşim noktası olsun diye. İsterseniz direkt şöyle iki teline batabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde direkt trabzanın tepesine de batabilirsiniz. İki türlü de oluyor. Bu şekilde ilk kareyi bitirmiş oluyoruz. Şimdi buradaki gibi 2 zincir çekerek yeni kareye geçiyoruz. 2 zincir. Bakın buradaki gibi aynı noktaya batarak ilk trabzanımızı yapıyoruz. Bu trabzanı yaparken battığım zincire batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Bu 1. Şimdi sırasıyla ara zincirlere batarak trabzanlarımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, sonuncu zincire batıyorum 6, 7. bu trabzanın tepesine batarak 7. trabzanımı yapıyorum. Son bir defa daha göstermek istiyorum. Şimdi buradaki ara zinciri yapıyorum. 2 zincir. Bu son trabzanı battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Bu 1. Sırasıyla ara zincirlere batıyoruz.
2 3 4 5 sonuncu zincire batıyorum, 6, 7.'yi de burada trabzanın tepesine batarak 7.'yi yapıyorum. 2 zincir çekerek yeni kareye başlıyorum. Şimdi sırasıyla bu kareleri de yapalım. Bu sonuncusunu da birlikte yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada da devam edeceğiz. Bu aynı noktaya batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada trabzan tepesi olmadığı için şimdi bunu 7 olana kadar yapıyoruz. Bütün zincirlerin içine 1 2 3 sıradaki zincirde 4 sıradaki zincirde 5 sıradaki zincirde 6 sıradaki zincirde 7.'yi yapıyoruz. Burada normalde trabzanların tepesine yapıyorduk ama burada zincire yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu modeli yaparken hep şu 2 sırayı tekrar ederek yapıyoruz. Bir seferinde şu zincirli kısmı yapıyoruz. Bir seferinde şu düz sırayı yapıyoruz. Model çok basit. Şimdi buradaki ilk tekrar edeceğimiz sırayı tekrar gösteriyorum. Burada 17 zincir çekerek başlamıştık. 17 zincir yapıyoruz. Diğer yöne dönüyoruz. Bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyoruz. Şu anda şu kenara hiçbir işlem yapmıyoruz. Bunu en son runner'ın boyunu bitirdikten sonra burayı en son yapıyoruz. Şimdi bu trabzanın tepesinden başlamam gerekiyor. Bu noktaya kadar iz sürümü yapıyorum. Aradaki 2 zincir ve trabzanın tepesine batarak bir iz sürümü yapıyorum ve diğer yöne dönüyorum. Şimdi sırasıyla burada toplamda 7 trabzan yapıyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 7.'yi de yapıyorum. Bu şekilde bu kenarı bitiriyoruz. Şimdi sıradaki karelere geçiyoruz. Bu ilk kenarı yaparken 17 zincir, bu aralarda çekerken 11 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 11 zincir çekerek yeni kareye başlıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Şimdi bu trabzanın tepesine kadar iz sürme yapıyorum. Şimdi tekrar bu yöne doğru dönüyorum. Burada trabzan yapmaya başlıyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi son bir defa daha göstermek istiyorum. Yeni kareye başlıyoruz. 11 zincir. Diğer yöne dönüyoruz. Bu trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Sonra sırasıyla bu trabzanın tepesine kadar iz sürme yapıyorum. Şimdi diğer yöne dönüyorum. Bu benim ilk trabzanım. Sırasıyla 7 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde bu kareyi de tamamlıyoruz. Tekrar 11 zincir çekerek yeni kareye başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki iz sürmeyi yapıyorum. 3 zincir iz sürme yapıyorum. 1 2 3. zincire kadar iz sürme yapıyorum. Tekrar burada trabzan yapmaya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Sıradaki zincire batarak 2, sıradaki zincire batarak 3, 4,
5 6 ve 7. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar edeceğimiz ilk sıra bu şekilde. Şimdi tekrar edeceğimiz ikinci sıraya geçiyoruz. 5 zincir. Bu en son trabzanı battığım zincire batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi sırasıyla burada da 7 zincir yapıyorum. İlk trabzan burada, sonuncu trabzan bu trabzanın tepesinde, arada da 5 tane yapıyoruz. Şimdi sırasıyla zincirlerin üzerinde trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7.'yi de bunun tepesine batarak 7. trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu aradaki zinciri yapıyoruz. 2 zincir. Burada son battığım zincire batarak ilk trabzanımı yapıyorum. 1. Şimdi sırasıyla diğer zincirlere de batarak trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5 6, bu trabzan tepesine de batarak 7 yapıyorum. 2 zincir, buradaki battığım zincire batarak aynı noktada ilk trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde buradaki zincirlere de aynı burada yaptığımız işlemi yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu kareye kadar geldim. Burada toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. 7.'yi de zincir içinde yapıyoruz. Bu şekilde karelerimizi tamamlıyoruz. Şimdi tekrar 17 zincir çekerek buradaki gibi yeni sıraya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi model çok basit. Hep şu iki sırayı tekrar ederek bunu büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. Şimdi bunu tekrar etmeme gerek yok. Videoyu geri alarak şu kısımdan tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hep şu iki sırayı tekrar ediyoruz. Şimdi ben de bunu uzatmak istediğim uzunluğa kadar uzatıp size göstermek istiyorum bu kenarı. Son sırayı da bu sırada bitiriyoruz arkadaşlar. Bunu uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar bitirelim. Son sırayı bu şekilde yapalım. Sonra bu kenar dönüşünü yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu uzatıp gelelim. Şimdi ben bunu standart bir ölçü çalışmadım. Kendi masama göre ölçülerini çalıştım. Siz de kullanacağınız alana göre yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapalım. Gördüğünüz gibi şu sırada bitiriyoruz. Şimdi son bu kenarı yapıyoruz. Bu kenarı da yaparken aslında şu sıranın aynısını tekrar ediyoruz. Şimdi bu kenara dönmek için aynı bu kenardaki 5 zinciri yapıyoruz. 5 zincir. Şimdi aynı bu zincire en son trabzanı battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Bu kenarda da zincirlerin orada toplamda 7 trabzan yapıyoruz. Sırasıyla zincirlere batıyoruz. 2 3 4 5 sonuncu zincire batıyorum. 6 7.'yi de buradaki trabzanın tepesine batarak 7.'yi yapıyorum. 2 zincir, bakın burada zincire battığım aynı noktaya batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu kenarda yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sırasıyla toplamda 7 tane trabzan yapıyorum. 5 tane zincirlerin üzerine 2 tane trabzanların tepesine yapıyoruz. Beş, şu anda yaptığım 6, 7.'yi de burada trabzanın tepesine batarak yapıyorum. 2 zincir, son bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın bu en son battığım zincire batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi sırasıyla zincirlerin üzerinde 5 trabzan ve toplamda 7 yapıyoruz. 3 4 5 6
7.'yi buradaki trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir çekerek sıradaki kareye başlıyorum. Bu kenarı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda da bitiş noktasını sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu son köşeyi de kare olarak yapmam gerekiyor. Burayı da şu şekilde yapıyorum. 2 zincir. Sonra bu son trabzanı battığım zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Burayı da bu şekilde köşe yapıyorum. Burayı da kare olarak tamamlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Şimdi püskülü yapılışına geçebiliriz. Şimdi püskülü yaparken bu şekilde 2 adet ip hazırlıyorum püskülü bağlamak için. Püskülü 2 türlü yapabilirsiniz. Birincisi benim gibi elinizde sararak yapabilirsiniz. İkincisi de bir cisme sararak kart, karton, kumanda ne isterseniz istediğiniz bir cisme sararak da yapabilirsiniz. Yapacağınız cismin genişliği önemli. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız. Püsküllerin boyu 10 santim olsun istiyorsanız 10 santim genişliğindeki bir cisme sararak yapabilirsiniz. Örnek şu şekilde bir kitap diyelim ya da bunun kalınlığında bir karton. Bu şekilde ona sararak da yapabilirsiniz. Ben şimdi elimde göstereceğim ama dediğim gibi bir cisme sararak da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Neye sarmak istiyorsanız onu alın. Ben elimde yapıyorum. Bu şekilde sararak püskülümüzü hazırlıyoruz. Bu sarma sayısı sizin isteğinize bağlı, yapacağınız kalınlığa göre değişir. Ne kadar çok sararsanız o kadar çok ip gider ama kalın oldukça da püskül daha güzel duruyor. 6, 7, 8, 9, 10, 15 sefer sardım. İpimi kesiyorum. Sonra ipimizin tekini alıyoruz. Bu şekilde sardığımız ipin arasından beri geçiriyoruz. Neye sardıysak ipi arasından beri geçiriyoruz. 2 ipi eşit bir şekilde tutuyoruz bu şekilde. 2 sıkı düğüm atıyoruz. Burayı tutuyorum ki açılmasın. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ilk iple işimiz bitti. Şimdi bağlama kısmına geçiyoruz. Diğer ipi alıyorum. İpin tek tarafını bu şekilde püskülün boyunda tutuyorum. Sonra yukarıdan yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyoruz. Bu mesafeyi bütün püsküllerde eşit olarak yapmamız gerekiyor ki bu kısımları aynı dursun. Yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyorum. Bu ipimi de sıkıca burada tutuyorum. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bir tur yaptım. 2 tur. Bu şekilde 3 tur sardım. Sonra ipin diğer ucunu alıyorum. Daha fazla sarma işlemi yapmak istiyorsanız bu kısımda sarabilirsiniz. Burada da 2 düğüm atıyorum. Burada düğüm atma tekniği farklı bir teknik var ama ben size pratik olanı göstermek istiyorum. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyorum. Bunları böyle bırakırsanız bu ipin görüntüsü bu şekilde kötü durur. Bu iplerin daha düzgün durması için bu ipleri bu sardığımız ipin içine doğru çekeceğiz. Bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu sonra sardığım bu ipleri sırasıyla aşağı doğru çektiriyorum. Bu bir. Sonra diğerini. Sonra bu ipleri düğümü arkaya doğru getirmeye çalışıyorum. Parmağım yardımıyla düğümü arkaya getiriyorum. Bu şekilde bunu arka kısma getirirseniz bu şekilde duruyor. Sonra bu ucunu düzeltiyorum. Katlarını açıyorum.
Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Püskülleri bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Buralara boncuk da takabilirsiniz. Püskülleri daha kalın yapmak istiyorsanız sarma sayısını çoğaltmanız gerekiyor. Bakın bunu 15 defa sararak yapmıştım. Bunu 30 defa sararak yaptım. Şimdi püsküllerim hazır. Bu şekilde dilerseniz ahşap boncuk kullanabilirsiniz. Ahşap boncuk kullanıyorum. İpleri bu şekilde içinden geçiriyorum. Şimdi püskülleri takarken bu boşluklara takacağım. Köşeden başlayarak sırasıyla bütün boşlukları takacağız. İpin tekini alıyorum. Boşluktan ipin tekini buradan geçiriyorum. Bu şekilde diğer ipiyle 2 sıkı düğüm atıyorum. Sonra bunun temiz durması için dilerseniz bu trabzanların arkasında bu ipinizi saklayabilirsiniz. Ahşap boncuğunuzun deliği genişse bu şekilde püsküle doğru bu ipi çekebilirsiniz. O şekilde temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde püsküle doğru bu iplerimizi çekiyoruz. Bu şekilde püsküllerimizi de takıyoruz. Sırasıyla bütün boşluklara bu köşeden başlayarak bu diğer tarafı da aynı şekilde bütün boşluklara püsküllerimizi takalım. Püsküllerimi taktıktan sonra size bunu tersten ütüleyip bitmiş halini gösteriyorum. Runner'ımı tersten ütüledim. Bu masanın üzerine serdim. Bu şekilde ütülendikten sonra güzel duruyor. Yapılışı çok kolay. Gördüğünüz gibi 2 sırayı takip ederek bu runner'ı rahatlıkla gün içerisinde bitirebilirsiniz. Umarım sizler için bu video keyifli olmuştur. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.